Hanımlar beyler, Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Bugün müzikten de anlayacağınız gibi Meksika'ya gidiyoruz. Quesadilla yapacağız. Quesadilla temelde dünyanın en lezzetli ve en basit yiyeceği ama biz yanına muhteşem soslar da yapacağız. Tortilla arasına peynir koyduğunuz zaman içerisindeki diğer malzemelerden bağımsız olarak quesadilla'dır. Bu kadar basit. Efendim tavuklusudur, etlisidir, sebzelisidir. İçine ne koyarsanız koyun. O kadar çok türü var ki bölgeden bölgeye değişiyor, soslara göre adı değişiyor. Ama quesadilla olması için geleneksel olarak mutlaka peynir olmalı. Ama biz bugün bir salsa de roja yapacağız. Bir de pico de gallo yapacağız. Ondan sonra çok basit, pratik bir quesadilla ile tadına bakacağız. Ocağımızın altını açalım. Salsa roja'nın biberini ve domatesini közlerseniz tadı inanılmaz güzel oluyor. 2 tane jalapeno biberim var. 2 tane domates. Hatta domatesi biraz arttırabiliriz. Eğer bunu yeşil domatesle yapıyor olsaydık salsa verdiğimiz olacaktı. Ha dersiniz ki şefim jalapeno yok. Yapamaz mıyız? Yaparsınız tabii ki. Yani acı yeşil biberle de olur. Neden olmasın? Ben orijinalini göstereyim. Sen dilediğin gibi yap. Hemen kabuklar yandı. Bu yanık kabuğun tadı öf. Soğanı arttırıp azaltmak sizin elinizde. Yarım kuru soğan koyacağız. Blender'dan geçireceğiz. O yüzden şöyle 4'e böldük. Çok acı olmasını istiyorsanız çekirdeklerini çıkartabilirsiniz ama bizim acıya derdimiz var mı? Bakıyorum. Ekipten ses gelmedi. Severiz acı. Tüm bu yanık kabukla içeriye domateslerin tepelerini çıkarttım burada. Bunu el blenderında da yapabilirsiniz. İnanamayacaksınız ama Meksika mutfağında fazla baharat yok. Genellikle lezzeti diğer ürünleri közleyerek, kavurarak oradan alıyoruz. Çok çeşitli biberler, çok çeşitli mısırlar var. Tabii ki bizde bunlar yok. Tuzumuzu atıyoruz. Elimizde olanlarla, bulabildiklerimizle güzelini vermeye çalışıyorum size. Kişnişin de çok kullanıldığı bir ülke. Neden? Çünkü o da aroma veriyor. Tabii ki kalın kısımlarına değil, genelde yaprak kısımlarına atıyoruz. 2 diş de sarımsak koyalım içerisine. İçerisine birazcık da sıcak su ekliyoruz. Çok fazla değil. Yaklaşık şöyle en başta yarım su bardağı gibi düşünelim. Sonra kıvamına bakacağız. Domateslerin ne kadar sulu olduğunu bilmiyoruz çünkü. Bakın kırmızı sos yapıyoruz dedim ama kabuklarıyla kullandığım için birazcık sosumun renginin içerisinde o isli parçalarda var. Dünyanın en lezzetli soslarından biri bu kadar kolay yapılıyor işte. Biraz sıvıya, quesadilla falan önemli değil. Quesadilla basit bir şey. Önemli olan onu neyle yediğiniz. Bu sosları tavuklarla, balıklarla neyle isterseniz tüketin ama o közlenmiş tadı bir kere yapın. Ondan sonra beni anlayacaksınız. Şimdi bunun kıvamı nasıl istiyorsanız ona göre kaynayacağız. Ben koyu, salça gibi istiyorum diyorsanız suyunu komple uçuracağız. Yok ben biraz akışkan olsun, böyle banmalık istiyorum diyorsanız suyunu az uçuracağız. Tamamıyla size kalmış. Ben bir tık akışkan yapacağım. Evet, koyulaşmaya başladı. Altını kısalım ama burada tıkırdasın. Şimdi biz de pico de gallo'ya geçiyoruz. Pico de gallo dediğimiz aslında az önce yaptığımız tüm malzemelerin soğuk versiyonu. Hatta bizim böyle soğanlı, biberli, domatesli çoban salatasının bir ince kıyım versiyonu diyebiliriz. Deriz yani, bayağı deriz. Bunun tek farkı daha kuru olması çünkü domatesin çekirdeklerini ve suyunu çıkartıyoruz. Üstüne sumak mı? Olur hocam. Tortillanın içinde bir Adana çekelim. Sana şöyle söyleyeyim. Adana ile salsa roja'yı birleştir. İçerisindeki közlemeyi de normal mangalda yap. Çok satar. Açalım, bu dükkanı açalım. Şimdi bir tane de güzel jalapeñomuz var. Saç çekirdeklerini çıkartacağız. Çay kaşığı yardımıyla kolaylıkla çıkartabiliriz. Bunu da aynı şekilde ufak ufak doğrayacağız. Normalde biberleri içten keseriz ama şu anda acıyla çok haşır neşir olmak istemedim parmak uçlarımla. Çünkü her an gözüme dokunabilirim. Sarımsak burada opsiyonel. İster kullanın ister kullanmayın. Çiğ sarımsak sevmiyorsanız kullanmayın. Domatesin çekirdeğini çıkarttım. Çıkartırken de şöyle bakın arkadan kesince hop kendiliğinden çıkıyor. Olgun domatesler olursa muazzam olur. Ufak küpler halinde doğruyorum. Domatesleri bir kere de doğramak çok önemli. Böyle tat üzerinden geçmiyoruz. Hiçbir malzemenin üzerinden geçmiyoruz. Tane tane gözükecekler. En önemli özelliği bu. Yoksa robottan geçirip su haline getirebilir ama onun o versiyonu sos. Bu o değil.
Karıştırmıyoruz. Kişniş. Kişniş sevmiyorsanız tabii ki zorla kişniş yiyeceksiniz diye bir şey yok. Her zaman bulunmuyor. Bu sefer buldum. Bulamasaydım belki ben de kullanmayacaktım ama bulunca kaçırmam. Kişnişin çünkü arkadan gelen özellikle acıyla dengeli inanılmaz bir lezzeti var. Dünyanın en lezzetli şeylerinden bir tanesi. Bazı insanlara tabii ki tadının şey gibi olduğunu söylüyorlar. Sabun gibi diyen var. Hiç anlam veremiyorum. Bence gayet muazzam bir tadı var. Aromatik. Ama şimdi biri sevmiyor diye onu tabii ki eleştiremeyiz. Olmuşken tam olsun, lime olsun. Lime yoksa limon kullanabilirsiniz tabii. Ama ben böyle özenerek yapmak istiyorum size karşı. Bulabilirsek tüm malzemeyi bulmaya çalışıyorum. Buraya tuzunu da attım. Lime'ın özelliği biliyorsunuz içerisinde çekirdek yok. Asit oranı daha biraz tatlımsı notalarda. Gördüğünüz gibi pico de gallo bu kadar basit. Minik doğranmış çoban salata. Bu Meksikalıların çığlığı neden yüksek anlayabiliyorum. Sesi açıyor. Oh. Oo, burada da küçük böyle bir cehennem çukuru var. Acısı renginden belli. Normalde aslında baktığınız zaman bizim bu mantığımızda bir hamur işinin içerisinde peynir var değil mi? Türkiye'de en çok sevilen şey nedir? Böyle. Bakayım, kaşarlı tost. Tamamen mantığı benziyor aslında. Yani dünyanın her yerinde böyle ekmekvari şeylerin içerisinde peynir konulup yeniliyor. Gezin Avrupa'yı, gezin Amerika'yı, mutlaka ekmek arasında peyniri bulursunuz. İşte bu da Meksika'nın ekmek arası peyniri. Ama tabii ki sokaklarda ve bölgelerde çeşitlenmiş chorizo dedikleri böyle baharatlı bir sucuk var. Onunla yapıyorlar. Ben bizim kendi sucuğumuzla beraber bir mantarlı karışım yapacağım. Onu koyacağım arasına. Çok fazla değil ya. Tuz artık sormuyorum. İyice altını açtık. Tuzunu biraz arttırabilirim. Bir diş de sarımsak atacağım içerisine. Sosumuzu sosun kıvamı yıkılır. Bunun içerisine ben birazcık şeker atacağım. Fazla acı oldu soslar falan. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar karamelizasyon verecek. Yarım da lime suyu sıkalım. Mesela bu haliyle de tamamdır. Yani iç harç olarak bunu da kullanabilirsiniz. Bunun içerisine renkli biberler koyabilirsiniz. Gayet böyle vejeteryan bir opsiyon olarak kullanabilirsiniz. Vegan değil çünkü peynir koyacağız. Peynir koymayacaksanız quesadilla demezsiniz ama yine böyle lavaş arası, daha doğrusu tortilla arası kendinize güzel bir şey de pişirebilirsiniz. Sucuğu bakın böyle birazcık yumuşak bir sucuk seçtim. İçerisi biraz nemli olsun. İçerisi böyle etli etli olsun ki dağılabilsinler. Şimdi o sucuğun içerisindeki güzel yağ da mantara ve soğana geçecek. Bunu birazcık böyle ezerek doğruyorum. Böyle kıyma parçaları gibi olsunlar. Doğruca tavaya gidiyoruz. Çok az su koyacağım. Bir tık o yağ da çıksın, kolayca çıksın diye. Çok değil. Şöyle yarım çay bardağı kadar. Tam istediğim gibi bakın böyle sucuklar dağılmaya başladılar. Çünkü neden? Onu hem ezdim hem de içi yumuşaktı. İçerisindeki tüm yağ soğana ve mantara verdi. Karşıma efsane. Salsa rohanın altını kapattık. İç harcın altını kapattık. Sıra geldi quesadilla'yı birleştirmeye. Un tortillası kullanıyoruz. Meksika'da hem un hem de mısır birlikte kullanılabiliyor. Ama mısırı kullanmak için hamurunu taze tutup hemen basıp hemen pişirmek gerekiyor. Yoksa çok hızlı kuruyan bir şey. Kaşar peynirim var. Peyniri abartmıyoruz. Tamam peynirli olacak ama içerisine böyle aşırı da doldurmuyoruz. Yani hafif ince. Bazen görürsünüz böyle üstte 2 kat da yaparlar ama genel klasik yöntemi şöyle 2'ye katlama yöntemidir. Ben bir de burger peyniri koyacağım ki hem renk katsın hem de biraz böyle erir merir. Uçlara doğru da biraz peynir koyalım ki oralar güzelce erisin, yapışsın. Şuna bak ya. Harcı da abartmıyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı kadar. Bu arada tavanın altını çok yüksek ısıda açmadım. Peynirler böyle ufak ufak erisinler istiyorum. Bakın bu soğanlı harçtan bu kadar az koyuyorum. Çok fazla değil. 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Şimdi bunu katladık. Hafifçe bastırıyoruz ve doğruca tavaya. Birinci quesadillamız hazır. Hemen ikinciyi de şöyle bir kontrol edeyim. Onun bir dakikası falan daha var. Bıçak! Bak 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 peynirin eli işine koş. Çıtırlık. Hey hey hey. Ferhat Şef'in yanacağı dakikalara hoş geldiniz. Yalnız şunun içini göstereyim ya size. Bak 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 bak. Şu sosa bak ya. Birazcık da pico de gallo, o da tazeliğiyle bizi şenlendirecek. Meksika rüzgarları geldi. Şöyle lime'ı koyduk mu bu işlem tamam. Ben bunu
Çok acayip yerim. Bak bunu gerçekten çok acayip yerim. Hafif de soğumuş şu anda. Gördüğün gibi tam böyle katlıyorsun. İçeride tüm malzeme içeride. Bak peynir kendinden geliyor. Valla sıcak Meksika güneşinin esintisi mi desem, yüzümüze vuruşu mu desem, sos mükemmel. Bu yaptığımız pico de gallo damak tadı olarak bize çok yakın. Ama kişniş gerçekten bu tarifi dengeliyor. Çünkü o yağlı peynirler ağzınızda eridikçe soğan, mantar, sucuk bir anda kişnişle nötrleniyor. Hop bir ısırık daha. Çok acayip oldu. Yani ben daha önce quesadilla çok yedim ama evde quesadilla yapmaya bir türlü cesaret edemiyorum diyorsanız, tarifle başlarsanız bence dışarıda sizi memnun etmek biraz zor olacak. Çok güzel. Ben bunları soğutmayayım. Burada güzel, lezzetli bir şey yediğimi anlayan gözler beni bekliyor. Tarifi beğenenler beğenmeyi, tarifi paylaşmayı, abone olmayanlar abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşürüz. Bay bay. Çok lezzetli. Çok güzel.